Hatırlıyorum da küçükken arkadaşlarla vücudumuzda bir ısırık izi belirdiğinde ısıranın bir örümcek olduğunu ve dolayısıyla Spider-Man'e dönüşeceğimizi düşünür, örümcek adam gibi tehlikeleri önceden sezebileceğimize veya ağ atabileceğimize kendimizi inandırarak saatlerce oyunlar oynardık. Şimdilerde eşek kadar adamların TikTok'ta tık almak adına 6 yaşındaki çocukların yaptıklarını görünce insan biraz üzülüyor tabii. Ama süper kahraman filmleri izleyen biriyseniz merak etmiş olabilirsiniz. Spider-Man gerçek olabilir mi? Peki ya diğer süper kahramanlar? Gelin bir bakış atalım. Tabii ki en nihayetinde kurgusal oldukları için süper kahraman filmlerinde geçen iddiaların bilimsel olarak tamamen desteklenmesini beklemiyorum. Ama yine de birçok durumda çizgi roman veya senaryo yazarları o kahramanı daha gerçekçi kılabilmek ve bir arka plan hikayesi verebilmek adına bir insanı süper kahraman yapan sebepleri anlatmayı seçiyorlar. Hepinizin bildiği gibi Spider-Man için bu Peter Parker isimli silik bir karakteri ısıran radyoaktif bir örümcek yoluyla oluyor. Ve işte süper kahramanların bilimine olan bilimsel yolculuğumuz tam da burada başlıyor. Bir hayvanın ısırığı sırasında vücudunuza zehir veya tükürük gibi kimyasal maddeler giriyor olsa da bunların genlerinizi değiştirme ihtimali pratik olarak sıfır. Çünkü bu büyük moleküllerin hücrelerinizin içine girip de bir de hücre çekirdeğinde korunan DNA'nıza ulaşıp burada bir değişim yaratması mümkün değil. Sizi ısıran örümcek ne kadar radyoaktif olursa olsun. Eğer Spider-Man'in öyküsüne uyacak bir yol arıyorsak hücrelerin içine gen enjekte edebilen bir şeye ihtiyacımız var. Buna virüs diyoruz. Biliyorsunuz virüslerin kendileri canlı değiller. Dolayısıyla diğer türlerde aşina olduğumuz şekilde çoğalamıyorlar. Üremek için canlı olan bir başka hücreye, mesela bir bakteri hücresine, insan hücresine, örümcek hücresine ihtiyaç duyuyorlar. Genlerini bu konak canlının hücrelerine enjekte ettikten sonra onların hücre metabolizmasını kullanarak kendi genlerini kopyalıyorlar. Böylece kendilerinin binlerce hatta milyonlarca kopyasını üretebiliyorlar. İşte bu sırada bazen sıra dışı bir şey oluyor. Konak hücrenin genomunu kullanarak kendi genetik kopyalarını üretirken bazen bu konak hücrenin genlerini de yanlışlıkla kendi genomlarına ekleyebiliyorlar. Yani adeta konak hücreden gen çalıyorlar. Sadece bu da değil. Sonra bir başka canlıya, mesela insana bulaştıklarında yine kendi genomlarını kopyalama çabaları sırasında bir önceki türden çaldıkları genleri yine yanlışlıkla yeni konağın genomuna yapıştırabiliyorlar. Bu yolla aslında asla çiftleşemeyecek olan iki canlı arasında, mesela bu örneğimizde bir örümcek ve insan arasında gen aktarımı yaşanmış oluyor. Evrimsel biyolojide buna yatay gen transferi diyoruz. Çünkü normalde gen aktarımı sadece ebeveynden çocuğa doğru, yani soy ağacında dikey olarak yaşanabiliyor. Ama işte istisnaların bilimi olan biyolojide asla çiftleşemeyecek olan kuzen türler arasında da bu tür virüsler yardımıyla yatay bir gen aktarımı yapılabiliyor. Bu olayı canlılığın hemen her köşesinde bulabiliyoruz. Mesela insan genomunun %8 civarının bu şekilde direkt olarak atamız olmayan türlerden yatay olarak geldiği düşünülüyor. Her neyse, işte örümceğin tükürüğüyle Peter Parker'a bulaşan virüsler şans eseri o örümcekten çaldıkları bazı tuhaf genleri Parker'a aktarmış olabilir. Ama şunu unutmayın. Bir genin sadece bir veya birkaç hücreye aktarılması vücudun genelinde bir değişime neden olamaz. Eğer bireyin vücudu genelinde bir değişim istiyorsak Peter Parker'ın kendisinin değil ama annesinin Peter'a gebeyken örümcek tarafından ısırılması gerekiyordu. Çünkü vücudumuzu oluşturacak olan trilyonlarca hücre sperm ve yumurtanın birleşmesi sonrasında oluşan o ilk birkaç hücrenin kopyalanarak farklılaşmasından ibaret. Eğer örümcekten aktarılan genler Peter'ı inşa edecek olan o ilk birkaç yüz hücreye bulaşabilirse sonradan oluşacak trilyonlarca hücrenin hepsi bu mutant genleri miras alırdı ve böylece kasları güçlenebilirdi. Örümcek hislerine sahip olabilirdi ve Spider-Man'le ilişkili diğer özellikleri o örümcekten ödünç alabilirdi. Saydığım tüm bu zorluklara ek olarak virüslerin taşıyabileceği ek gen yükü de oldukça kısıtlı. Çoğu durumda bir virüs fazladan en fazla bir veya birkaç proteini üretebilecek kadar gen aktarabiliyor. Bu nedenle de Peter Parker'ın örümcek adam olmak için ihtiyaç duyacağı köklü değişimlerin hepsini verecek kadar çok sayıda ve çeşitli genin yeterince çok sayıda hücresine ulaşması
olması pek olası değil. Şimdi buraya kadar konuştuklarımız sadece örümcek ısırığı kısmıydı. Çünkü Spider-Man için her şey o ısırıkla başlıyor. Ve görebileceğiniz gibi bu yolla bir insanın süper kahraman olması pek olası değil. Ama diğer konulara geçebilmek adına şimdilik bu kısmı bir kenara koyalım ve diyelim ki bir şekilde Peter'a doğru sayı ve miktarda mutant örümcek geni aktarılabildi. Peter Parker bu haliyle örümceğimsi özelliklerini kullanabilir miydi dersiniz? Örümcek adamı diğer süper kahramanlardan ayıran birkaç özellik var. İlki tabii ki örümcek ağı üretebilmesi ve bu ağı kullanarak kendi ağırlığını çok yüksek hızlarda taşıyabilmesi. İkincisi oldukça esnek ve güçlü kaslara sahip olması. Üçüncüsü Spidey Senses olarak da bilinen örümcek hisleri. Ve dördüncüsü tabii ki duvara tırmanabilmesi. Bunların her birini ayrı ayrı masaya yatırabiliriz. İlk olarak örümcek ağı gerçekten de yeryüzündeki en dayanıklı malzemelerden biri. Mesela Caerosteris darwini olarak da bilinen Darwin kabuk örümceklerinin ördüğü incecik ağların çekme dayanımı, yani üzerine onu gerecek biçimde binen yüklere karşı direnme gücü 1.3 gigapascal civarında. Kıyas olması bakımından dayanıklı malzeme denince akla ilk gelen şey olan çeliğin çekme dayanımı 0.2 ila 2 gigapascal arasında değişiyor. Yani bazı örümcek ağları çelikten bile güçlü. Şöyle düşünün, insan saçının 1/10 kadar ince bir örümcek ağı saatte 25 kilometre hızla uçan bir böceği durdurmaya yetiyor. Eğer bu ağı sadece 2-3 santim kalınlığında örecek olsak son sürat giden bir F-16'yı bile durdurabilecek kadar güçlü olurdu. Evet, burada foreshadowing yapıyorum. Ama durun, sadece bu da değil. 1 metrelik bir çelik yük altında kopmadan önce sadece 1 milimetre ila 15 milimetre arası sünebiliyor. Aynı uzunluktaki bir örümcek ağı kopmadan önce çelikten ortalama 25 kat daha fazla, yani 20 santim kadar sünebiliyor. Bu örümcek ağının dayanıklılığını şöyle düşünün. Mermileri durdurmak için çelik yeleklerde kullanılan ve sentetik bir fiber olan Kevlar parçalanmadan önce metrekübü başına 30 ila 80 megajoule enerji emebiliyor. Zaten merminin aşırı yüksek enerjisini emebilmesinin nedeni de bu. Aynı hacimdeki örümcek ağı 150 megajoule'e varan enerjileri emebiliyor. Evet, şimdi gelelim o meşhur sahneye. 2004 yılında yayınlanan Spider-Man 2'de Peter Parker New York metrosunu ağlarıyla durduruyor. Bu sahne aslında Spider-Man'in tüm önemli özelliklerini bir arada gösteren çok özel bir sahne. Peki gerçek olabilir miydi? Hızlıca hesaplayalım. 10 vagondan oluşan tipik bir metro treni ortalama 350 bin kilogram kütleye sahip. Saatte 60 kilometre hızla gittiğini ve 100 metrelik bir mesafede en fazla 10 saniyede durdurmak istediğimizi varsayarsak, trenin sahip olacağı 50 megajoule civarı kinetik enerjiyi emebilmek için örümcek adamın saniyeler içinde 0.3 metreküp ağ üretmesi gerekirdi. Tek bir örümcek ağı filamentini insan saçının 1/10, yani yaklaşık 10 mikrometre alacak olursak bu yaklaşık 6 milyon filamente karşılık geliyor. Bu ufacık bir örümceğin yapabileceğinin çok ama çok ötesinde. Çünkü tipik bir örümcek saniyede sadece 1-2 santim ağ örebiliyor. Tabi bu durumda örümceğimiz bir insan boyutunda olduğu için, yani tipik bir örümcekten alan bakımından 29 bin kat kadar daha büyük olduğu için Peter Parker boyutundaki bir örümcek 10 saniyede 4300 küsür metre ağ üretebilirdi. Yine 10 mikrometre varsayımımızdan gidersek bu, Spider-Man'in 10 saniye içinde 550 milyondan fazla filament üretebilmesi demek. Yani treni durdurmak için ihtiyacımız olanın 90 küsür katı. İnanılmaz ama insan boyutundaki bir örümcek gerçekten de bir treni durdurabilecek kadar çok ağ üretebilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla 70 kiloluk bir adamı binadan binaya taşıması önünde de hiçbir engel yok. Tabii ki burada bir dolu gizli varsayım yapıyoruz ve bunlar gerçek sonucu köklü bir şekilde etkileyebilecek şeyler. Mesela böylesi büyük bir yırtılma kuvvetine Peter Parker'ın kasları örümcek geniyle güçlendirilmiş bile olsa dayanabilir miydi dersiniz? Muhtemelen hayır. Örümcekler ağırlıklarının 50 katını kaldırabiliyorlar. Ama bu 70 kiloluk bir örümceğin 3,5 ton kaldırabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü hayvanların boyutu büyüdükçe kas gücünü sağlayan aktin ve miyozin gibi proteinler sadece 2 boyutta, yani vücut büyüklüğünün karesiyle orantılı olarak büyüyorlar. Ama taşımaları gereken kütle 3 boyutta birden büyüyor. Yani vücut büyüklüğünün kübüyle irileşiyor. Bu nedenle hayvanlar irileştikçe vücut büyüklükleri
örümceklerine göre kaldırabildikleri yük oranı giderek düşüyor. Mesela örümcekler dediğim gibi kütlelerinin 50 katını kaldırabilirken kas çalışmayan insanlar kütlelerinin sadece yarısıyla %75'i kadarını kaldırabiliyorlar. Elit halterciler bile genelde kütlelerinin en fazla 3 katı kadarını kaldırabiliyorlar. Şöyle düşünün, 60 kiloluk cep herkülünün koparma ve silkme rekoru 190 kiloyla vücudunun 3.17 katıydı. Yani Naim Süleymanoğlu bile kütlesiyle oranı bakımından sıradan bir örümcekten 15 kat güçsüzdü. Tabii ağı üretmek de yetmez. Onu metrelerce uzağa fırlatıp uygun bir yere yapıştırmak da gerekiyor. İşte bence Spider-Man'in patladığı nokta aslında bu. Filmlerde bu çok zahmetsiz bir işmiş gibi gösterilse de aslında ağı saatte onlarca kilometre hızla onlarca metre uzağa fırlatabilmek çok ama çok zor bir iş. Ve sebebi ağın ağır olması falan değil ha. Tam tersine o 10 saniyede üreteceğini hesapladığımız 4300 küsür metrelik ağ sadece yarım gram kütleye sahip olurdu. Çünkü örümcek ağı inanılmaz hafif bir madde ki bu onun dayanıklılığını daha da akıl almaz yapıyor. Ama bu kadar hafif bir ağı düzgün bir şekilde o kadar yüksek hızla fışkırtabilecek bir mekanizmayı henüz bilmiyoruz. Ki örümceklerde de böyle bir mekanizma yok. Mesela o bahsettiğim Darwin kabuk örümceği aynı zamanda ağını en uzağa fırlatabilen örümcek türlerinden biri. 25 metre öteye kadar fışkırtabiliyor. Ama görebileceğiniz gibi bu ağ Spider-Man'inki gibi derli toplu değil ve inanılmaz yavaş ilerliyor. Bu Spidey için büyük bir sorun. Muhtemelen tam da bu nedenle Peter Parker birçok Spider-Man filmi ve çizgi romanında bir bilim insanı olarak kendi ağ fırlatma mekanizmasını ve ağ kimyasını geliştiriyor. Böylece bu sorun hokus pokusla bypass edilmiş oluyor. Peki ya o meşhur Spidey izleri? Bu kısım çok olası. Örümceklerin vücutlarını kaplayan kıllar havadaki ses titreşimlerine ve basınç değişimlerine aşırı hassaslar. Bu sayede tehlikeyi gerçekten de daha gelmeden sezebiliyorlar. Çünkü avcıları genellikle kendilerinden daha iri oluyor ve hareketleri nedeniyle çıkan sesleri ve hava akımlarında yarattıkları değişimleri örümcekler erkenden fark edebiliyorlar. Bu da Spider-Man'in çok da uzak olmayan ve en azından ses ve hava akımlarına etki eden tehlikeleri erkenden sezmesini sağlayabilir. Ama tabii ki bunun haricinde kalan tehlikeleri 6. hisse benzer bir şekilde fark edebilmesinin bilimsel bir açıklaması yok. Peki ya duvara tırmanma? İşte işin keyifli hale geldiği yer burası. Örümcekler gibi araknitler ve gecko kertenkeleleri gibi sürüngenler parmak uçları gibi temas noktalarında evrimleşmiş olan incecik, kılsı yapılar sayesinde bu kadar rahat bir şekilde her yüzeye tutunabiliyorlar. Mesela geckoların ayaklarına bakarsanız parmaklarının lamella adı verilen katlanmalara sahip olduğunu görürsünüz. Bunlara daha da yakınlaşırsanız her birinin sıkı sıkıya örülmüş setal diziler dediğimiz yüzlerce ufak setayden oluşan mikrometrelik kısımlara ayrıldığını görürsünüz. Bunların her biri spatula adı verilen tekil kıllara sahip. Her bir spatulanın ucundaysa mantara benzer şekilde sadece 200 nanometre kadar küçük olabilen bir baş kısmı bulunuyor. Bu nanometrik kıllar geckoların duvarla temas edebildiği alanı müthiş miktarda arttırıyor ve duvarın mikroskopik girinti çıkıntılarındaki moleküllerle karşılaştıklarında deneyimledikleri Van der Waals kuvvetleri sayesinde geckoları duvara yapıştırıveriyor. İşte geckolar da örümcekler de makrodan nanoya uzanan bu katmanlı hiyerarşi sayesinde oldukça kaba ve girintili çıkıntılı yüzeylerde bile rahatlıkla tutunabiliyorlar ve hatta koşabiliyorlar. Tabii ki parmaklardan salgılanan yağlar veya kuyrukla uygulanan kuvvet gibi ilk etapta gözden kaçabilecek faktörler de bu süreci kolaylaştırıyor. Ama bunları şimdilik bir kenara koyacağım. Anlayacağınız Spider-Man'in de duvarlara tırmanabilmesi için bu türden kıllara ihtiyacı var ki 2002'de yayınlanan Spider-Man'de tam da bunun gösterildiğini görüyoruz. Sorun şu ki 70 küsür kilo olan Peter Parker 100 miligram kadar hafif olabilen bir örümcekten tam 700.000 kat daha ağır. Ve tahmin edebileceğiniz gibi duvara yapışabilmek için ihtiyaç duyulan kıllı yüzey alanı kütle arttıkça giderek artıyor. Mesela yapılan bir çalışmaya göre bir kenenin yüzeye yapışabilmesi için vücudunun sadece %0.02'si yapışkan olsa yetiyor. Bir örümcek için bu oran %0.92. O mavi noktalar vücudun kaplı olması gereken yüzdeyi gösteriyor. Kurbağalarda oran %2'ye çıkıyor, geckolarda %1
%4'ü aşıyor. Ve doğada bildiğimiz duvarlara yapışabilen en büyük hayvanlar geckolar. Bundan daha iri yapışkan hayvan olmamasının nedeni daha geniş bir alanı yapışkan kıllarla kaplamanın getirdiği ek yük ve problemler olabilir. İşte bu çalışmada insan kütlesindeki bir hayvanın duvarlara tırmanabilmesi için vücudunun %40 kadarının yapışkan kıllarla kaplı olması gerektiği gösterildi. %40! Sadece 10 adet el parmağı ve 10 adet ayak parmağının tamamı duvara aynı anda temas etse bile bu vücudun sadece %1-2 kadarı ediyor. Dolayısıyla Spider-Man'in ya çok daha geniş bir yüzey alanıyla, mesela göğsünün tamamıyla duvara yapışıp kendini yukarı çekmesi falan gerekiyor, ya da vücudunu kaplayan örümcek kıllarının normal bir örümcek veya gecko'nunkinden 30-40 kat kadar daha güçlü olması gerekiyor. Henüz gecko yapışkanlığını bile mühendislikle tam olarak taklit edememiş, onu bu kadar aşan bir teknolojiyi ancak Tony Stark geliştirebilir sanırım. Şaka bir yana, bugüne kadar gecko'dan daha yapışkan malzemeler üretildi ama bunların hep kısıtları vardı. Mesela yapışıyor ama yüzeyden ayrılması gecko ayağınınki kadar zahmetsiz olmuyor. Veya sadece birkaç yapışmadan sonra kirleniyor ve yapışkanlığı ortadan kalkıyor. Veya sadece çok pürüzsüz yüzeylere yapışabiliyor. Yani yapışmak işin sadece bir kısmı. İstediğin zaman yüzeyden ayrılmak ve bunu çok hızlı bir şekilde her türlü yüzeyde yapabilmek asıl olay. İşte mühendisler bunların hepsini aynı anda yapabilecek malzemeleri evrimin o 3-4 milyar yılı bulan sürelerini beklemek zorunda kalmadan direkt olarak üretmeye çalışıyorlar. Tabii kıllarla ilgili bir diğer problem Spider-Man'in kostüm giyiyor olması. Herhangi bir kıyafet parmak uçlarındaki kılları kapatacağı için yapışkanlığı ortadan kaldırırdı. Ve kıllarla duvar arasındaki etkileşim neredeyse atomik düzeyde olduğu için bunların kıyafetin porlarından geçip de duvarla aynı başarıyla etkileşmesi mümkün değil. O nedenle ya kıyafetin parmak uçlarının gecko veya örümcek parmağı kadar yapışkan, hatta ondan bile daha yapışkan bir süper malzemeyle kaplanması gerekiyor, ya da örümcek adamın parmaklarını çıplak bırakması gerekiyor. İşte böyle. Görebileceğiniz gibi Spider-Man açıkçası o kadar da olanaksız bir süper kahraman değil. Çünkü en azından temel fizik, kimya ve biyoloji yasalarına biat ediyor. Sadece her kurgusal hikayede olduğu gibi gerçekler birazcık eğilip bükülüyor. Mesela bana kalırsa Spider-Man'deki en olanaksız şey duvarlara tırmanması veya tehlikeyi önceden hissetmesi veya çok güçlü kaslara sahip olması falan değil. Ağını o kadar yüksek bir hızla onlarca, bazen yüzlerce metre öteye atabilmesi. Ama bunu bir kenara bırakacak olursak, herhangi bir nedenle biri Spider-Man gibi olmayı kafaya koyacak olsaydı, gerek gen düzenlemesi yoluyla, gerek malzeme mühendisliğinden yardım alarak bunu yapması mümkün olabilirdi. Bu nedenle Spider-Man'in bir gün tamamen gerçek olma ihtimaline %1 ila 5 veriyorum. Göreceğiniz gibi bu oran diğer birçok süper kahramandan yüzlerce kat daha yüksek bir oran olacak. Peki sıradaki süper kahraman hangisi olsun? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.